arkadaşlar, lezzetli mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün kız kardeşimin en sevdiği hamur işi olan açmayı yapıyoruz. Şimdi bunun için malzemelerimizi sayıyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 125 mililitrelik çay bardağıyla sıvı yağ, 2 yumurta beyazı, 2 çorba kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Üzeri çinisi 2 yumurtanın sarısı, 1 tatlı kaşığı pekmezimiz var. 6 bardak da unumuz var arkadaşlar. Şimdi açmamızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Suyumu, sütümü karıştırma kabına koydum. Şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Daha sonra şekerimi, yumurta beyazlarımı, mayamı ilave ediyorum. Şimdi unumu eleyerek ilave ediyorum. Arkadaşlar, unu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Çünkü hamurumuz yumuşak, ele yapışan bir hamur olmalı. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Arkadaşlar, en son tuzumu ilave ettim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. 5 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor. Temiz bir buzdolabı poşeti ve üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüp 40 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz 40 dakika dinlendi. Görüldüğü üzere muhteşem oldu. Arkadaşlar, yumuşak bir hamur olduğu için ellerimi yağlıyorum. Şimdi tezgahımın üzerine yağlayacağım ve hamurumu açmaya başlayacağım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerinde açıyoruz arkadaşlar, dikdörtgen biçiminde. gram tereyağımın bir miktarını üzerine sürüyorum. Buzdolabından tereyağımı 2 saat önce çıkardım arkadaşlar. Oda sıcaklığına gelsin diye. Katlıyorum. Tekrar yağ sürüyorum. Katlıyorum arkadaşlar. Hamurumu çeviriyorum kendime doğru.
katlıyorum arkadaşlar. Ve hamurumu büyütmeye geçiyorum. Arkadaşlar, hamurumuz 10 parçaya bölündü. Şimdi ilk hamurumu alıyorum. İkiye katlıyorum. Çok az esnetip böyle kendi ekseni etrafında birini sağa birini sola çeviriyorum. Daha sonra uçlarını altta birleştiriyorum. Yumurta sarımız vardı. Bir tatlı kaşığı da pekmezimiz. Karıştırıyoruz. Evde pekmez olduğu için pekmez koydum ama süt de koyabilirsiniz. Daha kırmızı olsun diye. Daha iyi kızarsın diye. Yalnızca yumurtanın sarısını da kullanabilirsiniz. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için arkadaşlar, söndürmemek için çok bastırmıyoruz. Şimdi 15 dakika fırına gitmeden önce dinlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi açmalarımızı fırına yolluyoruz arkadaşlar. Bunlar da ikinci tepsi açmalarımız. Birinci tepsi piştikten sonra ikinci tepsiyi fırına yollayacağız. Arkadaşlar, açmalarımız muhteşem görünüyor. Mis gibi kokuları ise mutfağımızı sarmış durumda. Şimdi ikinci tepsimiz de fırına gidiyor arkadaşlar. Fırın yolculuğu başlıyor. Artan yağımızla üzerlerini yağlıyoruz. Parlaklık versin ve lezzet versin diye. Arkadaşlar, açmalarımız mis gibi kokuyor. Çok güzel oldular. Biraz sonra 10 dakika telin üzerinde soğumaya alacağız. Sonra da test zamanı, tadım zamanı. Açmalarımızı telin üzerine alıyoruz. Arkadaşlar, şimdi test zamanı, tadım zamanı. Evet, yumuşacık. Altı üstü nar gibi.
harika katları var görüldüğü üzere arkadaşlar. Kokusu da muhteşem bu arada. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Kız kardeşim de burada. O da tatmak için sabırsızlanıyor. İlk önce ona tattırıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Harika olmuş arkadaşlar. Çok güzel olmuş, değil mi? Evet, senin en sevdiğin açma. Evet, ellerine sağlık. Çok nefis, harika bir açma arkadaşlar. Bu tarifi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, muhteşem olacağına emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci tepsimizde şahane görünüyorlar, muhteşem oldular. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizlerden bu kadar. Bizlere şimdilik afiyet olsun. Yapıp yerseniz sizlere de afiyet olsun. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve dostlarınıza tavsiye etmeyi de unutmazsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Bay bay.